Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan F harfi yapımını anlatacağım. Bu da çok hisseden harflerden bir tanesiydi. Ben de elimden geldiğince yapımını sizlere anlatmaya çalışacağım. Yapımında kullanılan malzemeleri sayalım hemen. 6 milimlik inciler kullanacağım. Sizler istediğiniz boyutta boncukla harfinizi yapabilirsiniz. Videonun sonunda kullandığımız boncuk adeti ve harfimizin boyutları ile ilgili bilgi veriyorum. O boyutlara referans alarak boncuk boyutunuzu belirleyebilirsiniz. 0,35 numara esneme yapmayan misina kullanacağız. Dikiş iğnesinden destek alacağız. Kesmek için makas kullanacağız. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. F harfimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak misinamın arka tarafına, iğne takmadığım tarafına 4 adet boncuk takarak işe başlıyorum. Bu boncukları burada bağlayacağım. Birkaç kez bağladıktan sonra kısa olan misinayı diğer boncuklardan geçirip öyle keseceğim. Şöyle kısa olan misinayla işim bitti. Burada misinamı bir boncuk öne alıyorum. Harfimin birinci sırasını böylelikle yapmış oluyorum. İkinci sıra için hemen boncuk takalım. İkinci sıra için 3 adet boncuk taktım. Bu 3 adet boncuğu misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından alıyorum. Ve taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Bu da benim ikinci sıram. Üçüncü sıra için yine 3 tane boncuk takıyorum. 3 adet boncuğumu taktım. Yine bu 3 adet boncuğumu da misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından alıyorum. Ve taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Ve üçüncü sıramızı da yapmış olduk. Dördüncü sıraya geçelim. Dördüncü sıra için tekrardan 3 boncuğumu taktım. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından bu 3 boncuğumu alıyorum. Bu dördüncü sıramda farklılık var. Dördüncü sırada sadece bir boncuk yukarı çıkıyorum. Ve burada harfimin şu kısa olan çıkıntısını yapmaya başlayacağım. Yine bu 3 tane boncuk takarak. Yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından 3 boncuğumu alıyorum. Ve takılan 3 boncuğun ikisinden yine yukarı çıkıyorum. Karşıya doğru ilerliyoruz. Şurayı yapacağız. Burada da bir sıra daha yapıp tekrar geri döneceğim. 3 boncuğumu taktım. Misinanın bulunduğu boncuğun arka tarafından 3 boncuğumu alıyorum. Burada yukarı çıkmıyorum. Geri döneceğim. Şuradaki boncuğa geri dönüp devam edeceğim. Şu 3 boncuktan geçiyorum. Geri geliyorum. Şuradan devam edeceğim. Geri geldim. Ve burada kaldığım yerden yukarı doğru harfime devam ediyorum. 3 adet boncuğumu taktım. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından alıyorum. Hep 3 boncuk takacağız. İkisinden yukarı çıkıyorum. Şu yaptığımız çıkıntıdan sonra ilk sıramız. Diğer sıra için 3 adet boncuk taktım. Taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Diğer sıra için hazırlanıyorum. 3 boncuğumu taktım. Misinanın bulunduğu boncuğun arka tarafından bu 3 boncuğumu alıyorum.
Burada harfimi boy olarak bitirdim. Şöyle sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptık toplamda. Boy olarak harfimiz bitti. Artık şuradaki büyük çıkıntısını yapacağım harfimin. Bunun için de şuradaki boncuğa gelmem gerekiyor. Yani taktığım 3 boncuğun 3'ünü de alıp bu tarafa geçeceğim. 3 boncuğun 3'ünü de aldım. Ve bu tarafa geçmiş oldum. Buradan büyük çıkıntısını yapacağız. 3 boncuğumu taktım. Misinanın bulunduğu boncuğun arka tarafından bu 3 boncuğumu alıyorum. İkisinden yukarı çıkacağım. Üç boncuğumu taktıktan sonra misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından 3 boncuğumu alıp 2 boncuktan yukarı çıkıyorum. Ve son sıramı yapıyorum harfimde. 3 boncuğumu taktım. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından 3 boncuğumu alıyorum. Ve harfimi bitirmiş bulunuyorum. Bu yukarısı biraz daha uzun oluyor diğerine nazaran. Şimdi burada misinamızı bağlayacağız. Şöyle 1-2 boncuk geri gideceğim. Burada misinamı bağlayacağım. İyice sıkılaştırdıktan sonra bağlama işlemini de sizlere göstereyim. Şöyle aradan giriyorum. Misinem burada. Girdim, çektim. Baloncuk oluştu burada. Bu baloncuktan misinamı geçiriyorum. Ve düğüm atıyorum. Burada dikiş düğümü atar gibi arkadaşlar. Her videomda mutlaka söylüyorum ve gösteriyorum. Diğer videolarımdan da bakabilirsiniz. Şöyle çektim. Oluşan baloncuktan iğnemi geçirip düğümümü oluşturdum. Birkaç kez atalım. Birkaç düğüm attıktan sonra yine misinamı birkaç boncuk geriye doğru alıyorum. İstediğiniz kadar boncuk gidebilirsiniz burada aşağıya doğru. Misinanız yeterliyse. Şurada keseceğim artık. Ve harfimin birinci şablonu hazır. Şöyle 2 tane şablon hazırlayacağız ve bunları üst üste koyup herhangi bir yerinden birleştirmeye başlayacağız. Şimdi videoyu geri alarak bir tane daha hazırlayın. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Birleştirme işlemi için hazırız. Bu arada 6000 aboneyi geçtik. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Abone olan, yorum yapan, beğeni yapan elleriniz dert görmesin. Ailemiz, atölyemiz genişliyor, büyüyor. Çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum. Destekleriniz için hepinize gerçekten minnettarım. Çok teşekkür ediyorum ve harfimi birleştirmeye başlıyorum. İlk olarak harflerimi şöyle sırt sırta vereceğim. Birleştirmeye biraz açık devam edeceğim. Burada birleştirme işlemini daha iyi anlayabilin diye bu şekilde yapıyorum. Normalde harfleri üst üste koyup istediğiniz herhangi bir yerinden birleştirmeye başlayabilirsiniz. Bakın şöyle denk gelen boncuklarımız var şablonumuzda. Bu denk gelen boncukların arasına birer boncuk atarak birleştirme işlemi yapacağız. Bu üst tarafta da aynı olacak. İç kısımda da aynı olacak. Denk gelen boncuklardan harflerimizi birleştireceğiz. Bunu ben size mantığını anlayabilin diye biraz açık olarak göstereceğim. Daha sonrasında kapalı olarak devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak şablonumun birisinden ilk boncuktan misinamı yukarı doğru geçiriyorum. Aynı misinaya bir tane boncuk takıyorum. Ve yine aynı misinayı diğer şablonumun ilk boncuğundan aşağı doğru geçiriyorum. Ve böylelikle şablonlarımı birleştirmeye başlamış oluyorum. Bu kapalı da olsa bu şekilde denk gelen boncuklardan aralara bir boncuk atarak birleştirme işlemi yapacağız. Yine bir boncuk daha attım. Herhangi bir misinaya atabilirsiniz. Burada düğümleme yöntemiyle birleştirme yapacağız. Düğümleme yöntemini diğer harflerde de nasıl yapıldığını anlatıyorum. Aynı taraftaki misinayı, yani boncuğumun bulunduğu misinayı tekrar boncuğumdan çevirip geri geçiriyorum ve burada bir baloncuk oluşturuyorum. Bu baloncuktan da karşı taraftaki misinayı arasından geçirip karşılıklı çekiyorum. Ve burada çektiğimde bir düğüm oluşuyor. Burada oluşan düğümü de taktığım boncuğumun arasına çekiyorum. Şöyle el yardımıyla araya aldım ve birleştirme işlemine devam ediyorum. Birer boncuk ön tarafa geleceğim.
Bir tane sağ şablondan öne geleceğim. Bir boncuk. Bir boncuk sol şablondan öne geleceğim. Ve bu araya bir tane boncuk atarak birleştirme yapacağım. Bir boncuğumu taktım. Boncuğumun bulunduğu misinayı tekrar boncuğumdan geri geçiriyorum. Ve burada bir baloncuk oluşturuyorum. Şöyle gösterebilirim. Şöyle bakın, aynı taraftaki misina. Diğer misina şu an için devrede değil. Burada oluşan baloncuktan diğer taraftaki misinayı içinden geçirerek devreye sokuyorum. Ve karşılıklı çektiğimde oluşan düğümü de, şurada bir tane düğüm oluşuyor. Şöyle gösterebilirim size. Bu oluşan düğümü taktığım ara boncuğumun arasına çekeceğim. Şöyle çektiğimde gelecek. Düğümleme yöntemimiz bu şekilde olacak. Yine birer boncuk ön tarafa geliyorum. Sağ misinamı sağ şablondan aldım. Sol misinamı da sol şablondaki boncuktan alacağım. Araya bir boncuk atarak birleştirmemi yapıyorum. Boncuğumu taktım. Aynı taraftaki misinayı boncuğumdan geçiriyorum. Baloncuğumu oluşturduktan sonra karşı taraftaki misinayı baloncuktan geçiriyorum. Karşılıklı çekiyorum. Düğümümü de sakladım. Yine birer boncuk ön tarafa geleceğim. Bakın, birleştirmenin mantığı bu. Birer boncuk ön tarafa gelirsiniz. Araya bir tane boncuk atarsınız. Birer boncuk ön tarafa gelirsiniz. Şöyle karşılıklı denk gelen boncukları zaten çok net görüyorsunuz. Bunu kapalı da olsa, şu boncuklarımızı şimdi size kapalıyken göstereceğim mesela. Bakın, o boncuklar şu boncuklar. Karşılıklı denk gelen boncukların arasında birer tane boncuk atarak birleştirme yapıyorum. Burada da aynı şekilde bakın, boncuklar karşılıklı denk geliyor. Burada da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde. Bunları kapalıyken de birleştirebilirsiniz, açıkken de birleştirebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Açıkken şuraya kadar hızlı bir şekilde birleştirelim. Birleştireyim ben de. Daha sonra birkaç da harfimiz kapalıyken göstereyim. Daha sonrasını kamera arkası yapalım. Hemen birer boncuk ön tarafa alalım. Evet, burada açık olarak ilerleyebildiğimiz kadar ilerledik. Bunu açık göstermemin sebebi birleştirmenin mantığını anlayabilin diye. Normalde kapalı da yapardık. Biraz kapalıyken zorlanıyorum. Bazı harfler hatta açık birleştirme göstermeye müsaade de etmiyor. Açık bir şekilde birleştirme yapabildiğim harflerde açık bir şekilde gösteriyorum ki mantık anlaşılsın. Şimdi harfimizi kapatıyoruz. Bakın, bu taraftan birleştirmiş olduk. Ve kapalıyken devam edeceğiz artık. Şöyle denk gelen boncukları görüyorsunuz. Bu denk gelen boncuklardan misinalarımızı geçirip aralara da boncuk atarak devam edeceğiz. Birkaç da böyle kapalıyken göstereyim size. Şöyle bir sol boncuğumdan öne geçtim. Bir tane de sağ boncuktan öne geçiyorum. Bakın, şu boncuklardayım. Şimdi buraya bir tane boncuk atıp burayı da birleştireceğim. Bir boncuğumu attım. Düğümleme yöntemiyle burayı birleştiriyorum. Ve ne yapıyorum? Ön boncuklara geçiş yapıyorum tekrardan. Bu düğümleme yöntemiyle de arkadaşlar gerçekten harfleriniz daha düzgün duracaktır. Yapmanızı tavsiye ederim. Ön boncuklara geçişimi yaptıktan sonra bir tane boncuk atıyorum ve burayı birleştiriyorum. Şöyle diğer misinayı içinden aldım baloncuğumun ve çektiğimde
Bakın birleştirmiş oluyorum. Şimdi ne yapacağım mesela? Bir ön boncuklara geçiş yapacağım. Şöyle denk gelen bütün boncukları kullanarak geçişlerimi yapacağım. Bakın hepsini kullanacağız arkadaşlar. Denk gelen varsa hepsinin arasında birer tane boncuk mutlaka atacağız. Şimdi biraz ben bunu geri kalanını kamera arkası yapayım. Şuradayız mesela. Buraya başladığımız yere kadar gelelim. Burada kapanışımızı beraber yapalım. Ve harfimizde şurada kapanıştayız. Her yerden birleştirdim. Şöyle göstereyim her tarafını. Ve bu son yerdeyim. Şu 2 boncuktayım. Buraya bir boncuk atıp burayı kapatacağım. Yine düğümleme yöntemiyle buraya boncuğumuzu atıyoruz. Burada bağlama işlemi yaparken şöyle diğer boncukları da alacağım. Misinamı geçirip misinalarımı aynı yerde buluşturacağım. Öyle bağlayacağım. 2 boncuk buradan aldım. Bu misinamı da bir boncuk onun yanına götürüyorum. Bir boncuktan geçerek. Ve misinalarım aynı yerde. Burada bağlama işlemi yapacağım. Fakat aparat takmak için ben normalde harflerime aparat takmak için yer yapmıyorum. Şöyle söyleyeyim. Genelde şöyle harflerde şu boncuktan anahtarlık takıyorlar ya da ne bileyim istedikleri yerden takı olarak aparatlarını takabiliyorlar. Ama illa da aparat yeri olsun istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben yapmayacağım ama size yapılışını göstereyim. 2 boncuk takıp bağlama işlemini o şekilde yaparsınız. Bakın size bir aparat takma yeri olmuş olur. Ya da 3 takarsınız, 4 takarsınız. Ne kadar takmak istiyorsanız o şekilde takıp aparat yeri yapabilirsiniz kendinize. Bağlama işleminden hemen önce yaparsınız. Ya da neresine takmak istiyorsanız aparatınızı oradan misina takıp birkaç boncuk takıp aparat takma yeri yapabilirsiniz kendinize. Burada misinalarımı bağlıyorum. Birkaç kez bağladıktan sonra diğer boncuklardan geçirip misinalarımı öyle kesiyorum. Ben hemen birkaç boncuk 2 misinayı da yürütüp keseyim. Daha sonrasında kapanış işlemleri için tekrardan görüşelim. Ve F harfimiz hazır. Harfimizin yapımında tam 100 adet boncuk kullandık. Harfimizin boyutlarına da hemen göz atalım. 6,5 santim boyu var. 3,5 santim de eni var. Sizler bu boyutları referans alarak boncuk boyutunuzu belirleyebilirsiniz. Daha küçük bir harf elde etmek istiyorsanız küçük boncuklarla, daha büyük harf elde etmek istiyorsanız da büyük boyuttaki boncuklarla harfinizi yapabilirsiniz. İsteyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel modeller isteniliyor. İleride çok güzel modeller gelecek inşallah. Bazılarının boncuklarını bulamadığım için piyasada biraz erteledim. İnşallah bulabilirsem istenilen modelleri yapmaya çalışıyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.